Bizim top toplayıcılar benimle aynı boydalar. Diyorum ki sen kaç yaşındasın? Of. İkisi de 2 günde bir maç oynuyoruz ve onu geride bırakmak zorundayız. Aslında zirveye gelebilmek bir şey değil de orada kalabilmek çok zor. Özellikle bir turnuva sonunda kaybediyorsak eğer gerçekten o gün geçmek bilmiyor. Öncelikle Zehra Güneş, dünyanın en iyi orta oyuncusu olmak nasıl bir his? Tabii ki en iyi göreceli bir kavram. Ben en iyime hala ulaşmadığımı düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi bir versiyonumu keşfetmek için çalışıyorum. Bu şekilde görenler, destekleyenler var tabii ki mutlaka. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ama çok daha güzel şeyler göreceğiz eminim ki. Ünlü futbolcular çoğu zaman gol sevinçleriyle de hatırlanır. Sizin de hepinizin kendine has sevinçleri var. Bunlara önceden çalışıyor musunuz yoksa doğaçlama mı çıkıyor? Hayır, tabii ki bunlar için çalışmamız olmuyor. Sadece o hırsla, o istemekle ortaya çıkan bir şey oluyor. Zaten bunun çalışmasını asla yapamazsın. Benimle dışarıda tanışan insanlar diyor ki aslında hiç öyle bir insan değilmişsin. Sahada gördüğümüz Zehra çok farklıymış dışarıdakinden falan diye. O yüzden imkansız bunların çalışmasını yapabilmek bence. Peki maç günü ritüeliniz var mı? Maça çıkmadan hep yaptığınız bir totem. Aslında ritüellerimin hepsini bıraktım diyebilirim. Sadece beni rahatsız eden şeyleri, enerjimi boşa sarf ettiğim şeyleri yapmamaya özen gösteriyorum. Daha az temas kuruyorum insanlarla. Rahatsız eden şeyleri yemiyorum. Bu tarz şeylerim var sadece, böyle ritüel her gün yaptığım yok. Bıraktığım dediğiniz şeylerden biri neydi mesela? Mesela bir şeyin uğurlu geldiğine çok inanırdım. Hep onu kullanırdım. Toka olsun, lişer olsun ama artık yok onların hiçbiri. Odak noktası çok yüksek bir spor yapıyorsunuz. Motivasyonunuzu her zaman yüksekte tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Evet, odak noktası çok yüksek bir spor ve gerçekten kadın voleybolunda da psikoloji çok önemli. Ne kadar çok sağlam, ne kadar çok bilinçli durabilirsen bu seviyede o kadar aslında zirvede kalabiliyorsun. Aslında zirveye gelebilmek bir şey değil de orada kalabilmek çok zor derlerdi hep. Türkiye'nin en çok satan kadın aerosol deodorantı Emotion'un içeriğinde alüminyum yok, ter kokusunu önlemek var. Bir röportajınızda voleybola spontane başladığınızı söylemiştiniz. Voleybolcu olmasanız ne olmak isterdiniz peki? Çok fazla karşılaştığım soru bu aslında. Voleybolcu olmasaydım hep astronot olmak istediğimi söyledim. Çünkü çok fazla gizemli ve sonsuz geliyor bana böyle şeyler. Sualtı bilimi isterdim, uzay bilimi isterdim, astronot olmak isterdim. Ama voleybolcu olmak. Sonsuzluk ve gizem barındıran şeyler beni her zaman ilgimi çekmiştir. Ve hep bunlarla alakalı okurum, izlerim. Öğrenmeye başladığım zaman durduramam kendimi. O yüzden de çok seviyorum böyle şeyleri. O yönde ilerleyeceğimi düşünüyorum. Voleyboldan kazandığınız ilk parayla ne aldığınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Galiba babamın ameliyatı vardı. Babamın ameliyatına vermiştim diye düşünüyorum. Voleybol dışında en sevdiğiniz spor nedir? Aslında bütün sporları izleriz. Benim ailem gerçekten sporu destekleyen ve çok içinde olan bir aile. Abim futbolcuydu, 2 kardeşim voleybol oynuyor, babam zamanında kalecilik yapmış. Annem bir ara basketbol oynamış. O yüzden böyle evin arka planında hep bir spor konuşulur, hep bir televizyonda hep bir spor çıktır. O yüzden bütün sporlar takip edilir, her spor hakkında bir fikir vardır evde. Hayranlık duyduğunuz spesifik bir sporcu var mı? Herkesten bakış açılarını, hayat görüşlerini, spora nasıl baktıklarını ve mentalitelerinden örnek almaya çalışıyorum. Kişisel olarak birisini söylemek istemiyorum çünkü hepsi gerçekten inanılmaz sporcular. Cristiano Ronaldo olsun, Messi olsun, Serena olsun, aklıma gelen Michael Jordan olsun. Hepsi hep çok üst düzey sporcular ve bence hepsinden alınacak bir şeyler var. O yüzden hepsinden alabildiğim kadar örnek almaya çalışıyorum. İzleyebildiğim kadar belgesellerini izlemeye çalışıyorum. Bakış açılarını ne kadar yakalayabilirsek belki o kadar yakınlarına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ebrar Karakurt'la çok yakınsınız. 3 kelimeyle anlatın desem nasıl anlatırsınız? 3 kelimeyle anlatsam. Deli, kardeş, üçüncüsü bilemedim. Ebru'lu demek istiyorum. Başarı odaklı olduğunuzu görüyoruz, anlıyoruz zaten. Çok hırslısınız. Peki kritik bir karşılaşmayı kaybettiğinizde nasıl oluyorsunuz? Nasıl Çok geçiyor kötü. gününüz?
çok kötü geçiyor. Çünkü siz sadece izlerken bizi sahada performansınızla ve verdiğimiz sonuçla görüyorsunuz aslında. Çok önemli bir maça çıkmadan önce oraya yaptığımız hazırlık, psikolojik hazırlık, fiziksel hazırlık hepsi çok önemli bizim için ve çok fazla yüklemeler oluyor. Ağrılarımız olsa da, yorgunluğumuz olsa da çok inişli çıkışlı bir süreç oluyor ve sonunda eğer özellikle bir turnuva sonunda kaybediyorsak eğer gerçekten o gün geçmek bilmiyor. Hatta tek gün söyleyemem yani, uzun bir süre, bir hafta falan böyle etkisi devam ediyor ama sonuçta her gün 2 günde bir maç oynuyoruz ve onu geride bırakmak zorundayız. Bir şekilde buna alıştık. O yüzden geride bırakmayı öğrendik diyelim ama çok zor gerçekten. Yani siz sadece sahada yenildik bitti olarak görüyorsunuzdur belki ama eminim ki şu an Türk milletinin destekleyicisi de bize. Onlar da çok fazla üzülüyorlar. Bizimle birlikte üzgünlüklerini, mutluluklarını paylaşıyorlar. Ama tek günde bitecek bir şey değil yani. Biz de çok üzülüyoruz. Peki bundan önce de çok başarılı voleybolcuların olduğu dönemler yaşandı ama artık altın jenerasyonu yakaladık diyebiliriz. Bundan sonrasında bunu devam ettirebilmek için altyapıdaki durum nedir? Sizden genç olanlar nasıl geliyor? Şöyle, ben Vakıfbank'ın altyapısını her zaman takip etmeye çalıştım sezon içinde de. İster istemez içinde kalıyorum çünkü kardeşlerim de şu an Türkiye'de başka kulüplerin altyapılarında oynuyor. Kardeşim Fenerbahçe'de oynuyor. Şu an biz bu kadroyu oluşturabilmek için yıllardır birlikteydik. Çok fazla başarısızlıklarımız da oldu. Başarısızlık demek istemiyorum ama böyle hepsinden öğrendiğimiz bir şeyler oldu. Tekrardan madalyayla eve döndük ve yavaş yavaş bunların meyvesini alıyoruz. Aslında bu sene, geçen sene olarak görülse de bu aslında çok uzun sürelerin verdiği bir şey bence. Ne kadar birlikte oynarsak o kadar birbirimize alışıyoruz diyebilirim. 2006-2007 jenerasyonu bence çok iyi geliyor. Mesela bizim top toplayıcılar, jetsiller, sahada bize yardım eden küçük kızlarımızı gördünüz. Benimle aynı boydalar. Diyorum ki sen kaç yaşındasın? Eskiden ben çok küçüktüm. Onları görünce öyle şey oluyorum artık. Bence çok başarılı, çok yetenekli oyuncular geliyor. Begüm için de her zaman aynısını söylüyorum. Çok beğeniyorum kendisini. Umarım onlar da bir gün burada Milli formayı taşıma gururunu yaşarlar ve hep birlikte ülkemizi başarılara götürürüz. Zehra Güneş'in bir lakabı var mı? Zeze diyorlar genelde, Güneş diyorlar. Taraftarlar Türk duvarı diyorlar. Peki kariyerinize katkısı olan birisi var mı? Hani sportif anlamda olur, aileden olur. Şöyle, bu konu çok hassas bir konu. O yüzden birisinin adını verip birisinin es geçmek istemiyorum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Vefa benim için çok önemlidir. O yüzden voleybola başladığım ilk günden bugüne kadar en ufak bir kelimesiyle, en ufak bir hareketiyle benim psikolojime, sahada gösterdiğim performansıma katkısı olan herkes benim için çok değerli. Çok da öğrenmek isteyen, alıcı bir insanım. O yüzden bu zamana kadar bana desteği dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama Giovanni çok farklıdır benim için. Onu es geçmek istemiyorum. Giovanni haricinde bu zamana kadar voleyboldan gerçekten beni destekleyen ve peşimden koşan, en ufak bir kelimesiyle bile bana bir etki gösteren herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak kısa bir quizimiz var. Tamam. Çeşme mi, Bodrum mu? Çeşme. Neden? Bilmiyorum, daha eğlenceli bence. Gülşen mi, Hadise mi? Hadise. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Kenan İmirzalıoğlu mu? İkisi de. İtalyan mutfağı mı, Uzak Doğu mu? İtalyan mutfağı. Size çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Bol şans.